Sevgili seyircilerim, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktay Usta'nın mutfağına bugün size şöyle fırın poşetinde bol sebzeli, bol sarımsaklı güzel bir tavuk yemeği olacak. Yanında da bizim tane tane dökülen pirinç pilavımız var ya, o tarifin aynısını uyguluyorsunuz. Ben de uygulayacağım. Güzel şöyle fırında pişmiş, poşet içinde pişmiş sebzeli tavuk yanında pilavla birlikte olacak. Şimdi iki parça tavuk göğsümüz var burada sevgili seyircilerim. 2 tane havuç, 2 patates, 2 soğan, şöyle bir başa yakın sarımsak, bol sarımsaklı, 2 domates, 1 kırmızı, 1 yeşil biber, 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı da biber salçası, kekik, tuz, karabiber, biraz da zeytinyağı ile buluşturuyor. Sonra fırın yolcu olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce patatesleri soymaya başlıyorum. Patatesi, havucu soyuyorum. Tüm sebzeleri küp küp doğradıktan sonra tavukları da doğruyorum. Sevgili seyircilerim, havucu, patatesi, soğanı soydum, sarımsakları, bütün hazırlıklar tamam. Şimdi doğrama bölümüne geçiyoruz. Burada tüm sebzeleri küp küp doğrayacağız. Yaz kış her zaman yiyebileceğiniz hem lezzetli hem de ekonomik bir tarif hazırlıyorum sizler için. Bol sarımsaklı, gribe, nezleye karşı da inşallah şifa olur, sizleri korumuş olur. Bu niyetle bu temennilerle hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi tüm sebzeleri doğradık, tavuğu doğradık. Bayağı bir bereketli oldu. Çok şükür böyle kalabalık bir misafir ağırlayabileceğimiz miktarda oldu. 2 tatlı kaşığı tuzunu koydum. Hemen kekik veriyorum. 2 tatlı kaşığı şöyle. Ondan sonra pul biber. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Bağışıklığınızı güçlendirmeye de yardımcı olur. Pul biber iyidir. 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası da geliyor. Karabiberini kırıyorum. Şimdi bu fırın poşetinde pişireceğim ama isterseniz fırın poşetinde pişirmek istemiyorum Oktay Usta derseniz direkt cam kabın içinde de pişirebilirsiniz. O da uygundur. Aynı yöntemi yapıp kabın için, cam kabın içinde, fırın kabın içinde yani cam, onun içinde ya da tepside Allah ne verdiyse. İmkanlarınız neye müsaitse hemen bir çay bardağına yakın zeytinyağı döktüm. Zeytinyağı veya çiçek yağı. Allah ne verdiyse döküyoruz. Şimdi sevgiyle karıştırıyorum. Sevgili seyircilerim, güzelce fırın poşetinin içine dolduruyorum. Miktar bayağı çok olduğu için 2 poşete paylaştıracağım. Buradaki ölçümüzdeki tavuklu sebzeli harcımızı. Yanında güzel pilav dedik. Şimdi aklıma geldi. Baharatlar bölümünde kimyon ya da köri, bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Hangisi mutfağınızda varsa ya da hangisini seviyorsanız birini koyabilirsiniz. Yakışır sevgili seyircilerim. Ben şu anda tuz, karabiber, pul biber ve kekik koydum fırında poşette tavuğumuza sevgili seyircilerim. Evet efendim, şu anda gel bakalım canım. Şöyle bakın, görüyor musunuz? Sevgiyle geliyor. Hemen ağzını kapatacağım. Kıymetli seyircilerim. Kapatıyorum ve kürdanla 2-3 yerinden deleceğim ama önce fırın poşetini alayım. Ondan sonra. Şimdi fırın tepsisini aldık. Fırın tepsisini aldıktan sonra güzelce burada yayalım ki hızlı ve kolay pişebilsin. Sevgili seyircilerim, ya da şöyle yapayım ikisini de. Canlarım. Şöyle daha dengeli oldu. Güzel. Ah! Buradaki teli unutmuşum sevgili seyircilerim. Elimi deldi ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan hemen kürdan ile 3 yerinden çat çat deliyorum. Ve önceden ısıtılmış
200 derecelik fırına gönderiyorum. Pişme süresi ortalama 50 dakika ile 1 saat arasında değişir. 50. dakikada kontrol edeceğiz. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle pişiyor güzel bir pilavla. Ya yanında ya da pilav üstü. İkisi de uygun olur. Gidiyor efendim. Fırının orta katı. Turbofan kapalı ya da açık fark etmez. Orta katında pişiyor sevgili seyircilerim. Fırında poşet içinde sebzeli tavuğumuz. Lezzet mi lezzet, mükemmel. Sevgili seyircilerim, fırın poşetinde sebzeli tavuğumuz fırından geliyor. Ama şu görselliği bir sizinle paylaşmak istiyorum. Şu baloncuk yapmışlar. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik böyle? Bu güzel lezzetler inşallah sofranızda olacak. Evet, şimdi fırından alıyorum. Kıymetli seyircilerim, 1 saat 15 dakika oldu. 200 derecelik ısıtılmış fırında. Tavuklar yalnız kontrol edemedim. Etmek istedim ama çünkü balon gibi müdahale edemiyorum. Acaba pişti mi pişmedi mi? Şimdi fırından alınca şöyle parmağımla bastırıp patateslere, tavuklara pişip pişmediğini öyle kontrol edeceğim şimdi. Canlarım, pişmişler. Tamam, lokum gibi çıkmışlar. Evet sevgili seyircilerim, değişik farklı bir sunum yapmak istedim. Şu anda mumlarını yaktım. Isıtıcılarının şöyle altlarında mumlar yanıyor. Çok güzel bir görseli var. Sıcaklığını da muhafaza etmiş olacak böylelikle. Bir tanesinde pilav, bir tanesinde de sevgili seyircilerim tavuğumuz olacak. Şimdi önce tavuğun servisi için hemen şöyle kapağını açıyorum. Yana doğru alayım sevgiyle. Evet, şimdi servisinde hemen şöyle poşeti tutuyoruz ve servis edeceğimiz zaman poşet geliyor. Nerede servis edeceksek direkt üzerine getiriyorum. Şurada hemen alt kısmından bıçak ile şöyle bir kesik atıyorum ve bu içinden sebzeli tavuğumuz çıkıyor sevgili seyirciler. Çok güzel pişmiş. Adeta lokum gibi olmuş. Güzel. Tam benim istediğim gibi. Şöyle bir kontrol edeyim burada. Gerçekten güzel pişmiş sevgili seyircilerim. Canım benim. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun. Güzel lezzetler, güzel tatlar pişiyor. Şimdi hemen getiriyorsunuz. Şöyle bıçağın ucu ile sevgili seyircilerim kesiyoruz. İçinde suyu da var. Kendi sebzenin kendi suyu ile pişmiş oluyorlar. Tamam. Güzel. 1 saat 15 dakika 200 derecelik fırında pişti sevgili seyircilerim. Şimdi burası hazır. Sıra geldi. Hemen bir de benim YouTube kanalımda sizler için pilav tarifi paylaşmıştım. Tane tane dökülen pirinç pilavının aynısını yaptım. Kapağını açıyorum. Demlenmiş güzel. Yanında pilavla iyi gider. Bulgur pilavı olur. Pirinç pilavı olur. Sevgili seyircilerim, arpa şehriye pilavı olur. Hangisini seviyorsanız o pilavdan yapabilirsiniz. Bu tavuğun yanında güzel bir pilav ile müthiş bir ikili olur. Çünkü sebzesi var. Sadece pilava ihtiyaç duyuyor burada. Evet efendim, şimdi pilavımızı da alıyoruz. Bugün sizler için böyle farklı bir sunum yapmak istedim. Hep normalde tabaklarda sunum yaparken böyle şık sunum olsun. Güzel, görseli de güzel olan bir sunum servisi hazırlamak istedim sizler için. Sevgili seyircilerim, Oktay Usta elinden geldiğince güzel tarifleri sizler için paylaşmaya çalışıyor. Evlerinizde bolluk bereket olsun. Hatta şöyle önce bir kapatayım. Buharları bir sıkışsın. Ondan sonra kapağını açayım. Sevgili seyircilerim, güzel tatlar, güzel lezzetler dedik. Kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sofralarınız bolluk, bereket içinde olsun. Eviniz huzur dolu olsun inşallah. Kapaklarını açıyorum sevgili seyircilerim ve veda ediyorum. Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda buluşuncaya kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık efendim.